Bir asteroid dünyaya doğru ilerliyor. Başlangıçta bilim insanları bizi ıskalayacağını düşünüyorlardı. Bazıları ise yüz binlerce kilometre uzaktan geçeceğini. Sonra buna ilginç bir şekilde Apopis adını verdiler. Apopis, Mısır mitolojisinde bir tanrıdır. İlginç olan tabii ki bu değil. Apopis genellikle güneşin batışı sırasında ortaya çıkan karanlık ve kaosun sembolü olarak kabul edilir. Bilim insanları Apopis'i yakın takibe aldı. Ama yaptıkları her yeni hesaplamada dünyanın biraz daha yakınından geçeceğini anladılar. Sonra biraz daha. Hatta geçişini çıplak gözle görebileceğiniz kadar. Ya bu sefer de yanlış hesaplamışlarsa? Şimdi bu eğlenceli bir varsayım gibi geliyor. Ancak dünyaya gelen bir asteroid var. Gülünecek bir konu değil. Bu gerçekleşebilir. Bilim insanları Apopis olarak da bilinen 99.942 numaralı asteroidin 2029 yılına kadar dünyaya çarpabileceğini düşünüyorlardı. Apopis 2004 yılında keşfedildi ve bilim insanları o zamandan beri onu yakından izliyor. Bir noktada araştırmalar asteroidin dünyaya çarpma şansının %2,7 olduğunu öne sürüyordu. Evet, korkutucu olduğunu biliyorum. Ancak yeni hesaplamalar asteroidin dünyaya 30.000 kilometre mesafeden vızıldayarak geçeceğini öngörüyor. Ayın 380.000 kilometre uzaklıkta olduğu düşünülürse bu asteroid inanılmaz derecede yakın olacak. Ama en azından bize çarpmayacak. Şimdi elbette hesaplamalar daha önce de yaptıkları gibi yanlış olabilir. Diyelim ki bu durum da öyle. Ve Apopis planlanandan çok önce dünyaya doğru geliyor ve çarpacak. Ne tür önlemler alınabilir ve neler yaşanabilir? Önce neyle karşı karşıya olduğumuza bir bakalım. Apopis'in çapı 340 metredir. Referans olarak bu Eyfel Kulesi'nden daha uzun. Ama dünyanın gördüğü en kötü asteroid mi? Neyse ki yakınından bile geçmiyor. Dinozorları yok eden Chicxulub asteroidinin 10 ila 15 kilometre genişliğinde olduğu tahmin ediliyor. Yani şimdi Chicxulub'un küçük kardeşiyle karşı karşıyayız. Peki bu bizim için ne anlama geliyor? Bu çarpışma yüzünden insanların nesli tükenecek mi? Bundan biraz sonra bahsedeceğiz. Ama önce bu asteroidi durdurma şansımız olup olmadığına bir bakalım. Apopis'in ne kadar büyük olduğunu ve yaklaşık 30 kilometre saniye hızla hareket ettiğini biliyoruz. Şimdi sıra kullanabileceğimiz savunma önlemlerinde. Şu anda araştırılan birkaç tane var. Bunlardan biri kinetik çarpıştırıcı. Bu, asteroidle çarpışması için bir uzay aracı göndermeyi içeriyor. Hızını ve yörüngesini değiştirme umuduyla. NASA bu yöntemi kullanarak bazı başarılı testler gerçekleştirdi. Yani bu da bir seçenek. Sırada yer çekimi çekici olarak bilinen bir yöntem var. Büyük bir uzay aracı asteroidin yanına uçacak. Zamanla yerçekimsel çekimi sonunda asteroidin yolunu değiştirecek. Seçenekler listesinde bulunanlardan biri de lazer ablasyonu. Evet, özel lazerler asteroidin yüzeyinin bazı kısımlarını buharlaştırmak için kullanılabilir. Bu asteroidi yok etmeyecektir. Ancak yönünü, boyutunu ve etkisini değiştirebilir. Ve sonuncu olarak da nükleer seçenek var. Evet, bu doğru. Son çare olarak Apopis'i bombalayabiliriz. Ve asteroidin devasa boyutunun yanı sıra bize çarpmadan önce son dakikalarımızdaki bu son seçenek olabilir. Ama o kırmızı düğmeye basmak için acele etmeyin. Bir asteroidi bombalamanın bazı ciddi dezavantajları olabilir. Asteroidi bölerek parçalanmasına neden olabilir. Ardından dünyaya doğru gelen düzinelerce küçük asteroid ve meteorunuz olur. Bu da etkiyi daha da yıkıcı hale getirir. Ve bunlar sıradan asteroidlerde olmayacaktır. Atom bombası yüzünden radyoaktif olurlar. Bu da dünyanın önemli bir kısmının sadece asteroid ve meteorların etkisi altında kalmayacağı, aynı zamanda sadece nükleer savaş sırasında görülen radyasyon seviyelerine maruz kalacağı anlamına gelir. Peki burada en iyi seçenek nedir? Karar vermek zor. Ayrıca eğer Apopis şimdi geliyor olsaydı, siz karar verene kadar Pasifik Okyanusu'nda bir yere düşmüştü. Dünyanın yüzeyinin çoğunlukla su olduğu düşünüldüğünde
Bir asteroidin inmesi en muhtemel nokta burasıdır. Yani çarpışmayı göremeyebilirsiniz ama kesinlikle fark edersiniz. Asteroid gezegenimize çarptığında binlerce nükleer bombanın patlaması kadar yıkıcı olacaktır. Sadece çok daha az radyasyonla. Okyanusun dibinde 1 kilometre genişliğinde bir krater açacaktır. Ve bundan sonra olacaklar daha da yıkıcı olacaktır. Bu büyük çarpışma dünyada dev tsunamiler yaratacaktır. Asteroid yere indikten birkaç saat sonra Pasifik kıyılarındaki şehirler Apophis'in etkisini hissedecektir. Tsunamiler Pasifik Okyanusu boyunca jet uçağı hızıyla ilerleyecektir. Kuzey ve Güney Amerika'da Kaliforniya, Peru ve Şili gibi yerler yüksek dalgalarla karşı karşıya kalacaktır. Asteroidin neden olduğu enerji nedeniyle muhtemelen 30 metreden daha uzun dalgalara neden olacaktır. Bu kadar büyük dalgalar şimdiye kadarki en yıkıcı tsunamilerden birinden sorumludur. 2004 yılında Güneydoğu Asya'da 30 metreden daha yüksek dalgalar yaratan ve 230 binden fazla insanın ölümüne neden olan bir tsunami yaşanmıştı. Ancak bu tür dalgaların sadece birkaç ülkeye ulaşması yerine bu tam bir küresel felaket olacaktır. Bu tsunamileri sadece Amerika kıtası değil, Japonya, Avustralya ve Filipinler'de yaşayacaktı. Bu yerlerin hepsi bu etkiyle harap olur. Bu tür tsunamiler muhtemelen milyonlarca hayatı yok edecektir. Bir asteroid okyanusa çarparsa olacaklar bunlar. Peki ya karaya çarparsa? Başlangıç olarak çarpma krateri çok daha önemli olurdu. Bir asteroidin çarpma kraterinin asteroidin kendisinden 10 ila 20 katı büyüklüğünde olabileceğini biliyoruz. Ve şimdi darbeyi yumuşatacak su da yok. Dolayısıyla kraterin çapı 7 kilometreden daha büyük ve derinliği 1 kilometreden fazla olabilir. Nereye düştüğüne bağlı olarak bu krater tüm şehirleri harap edecek kadar büyük olabilir. İlk çarpma yüzlerce kilometre boyunca yayılan büyük bir şok dalgası gönderecektir. Bu tüm binaları yıkabilir ve altyapıya ciddi zarar verebilir. Atmosfere tonlarca toz ve enkaz fırlatabilir. Durum o kadar kötüleşebilir ki bir çarpışma kışına neden olabilir. Bu da toz bulutunun güneşi geçici olarak bloke etmesi, ekinlerin ve bitki örtüsünün ölmesine neden olarak daha fazla can kaybına yol açacaktır. Böyle bir şey haftalar ya da aylar sürebilir ve genel bir çevre felaketine yol açabilir. Tüm bu olay sırasında ve sonrasında asteroidin nereye düştüğüne bağlı olarak milyonlarca insanın ölümüne neden olabilir. Ve böyle bir asteroid çarpışmasının insanlardan mümkün olduğunca uzağa düşmesini umabiliriz. Ancak iyi habere gelince, eğer Apophis bir şekilde çarparsa, Chicxulub asteroidinin dinozorlar için yaptığı gibi kitlesel bir yok oluşa neden olmaz. Olay inanılmaz derecede travmatik olur ve çok sayıda can kaybı yaşanırdı. Ancak insanlık bir bütün olarak başka bir günü görmek için yaşardı. Şimdi bunu atlattığımıza göre sonrasında ne olacak? İnsanlığın geleceği nereye gidecek? Bu da Doğuz TV'nin başka bir konusu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.